Hazırsak heyeti böyle alalım. Buyurun. Başkan buyurun. Uğur Bey buyurun efendim. Hazır mıyız? Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Sayın Musavvat Dervişoğlu'nun, Sayın Genel Başkanımızın bir randevu talebi vardı. Yoğun programdan dolayı her iki tarafın gerçekleştirememiştik. Bugün haftanın ilk gününde kendileri çok kıymetli heyetleriyle birlikte bizi ziyaret ettiler. Büyük bir memnuniyetle kendilerini ağırladık. Sözü Sayın Genel Başkanımıza bırakıyorum. Estağfurullah efendim, çok teşekkür ederim. Geçen haftaki randevu talebimizin gerekçesi bir taziye ziyaretiydi. Benim de çok sevgili dostum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek Bey'in vefatında karşılıklı telefon görüşmeleri yaptık ama hissiyatımızı direkt olarak kendisiyle paylaşalım arzusuyla bir talepte bulunmuştuk. Ama Türkiye'nin yoğun gündemi bizi bir araya gelmemize engel teşkil etti. Bu demek değildir ki yani irtibatımızda bir kesinti ya da inkıta oluyor. Böyle bir şey söz konusu değil ama yoğunluktan kaynaklı yerine getirilmesi gereken başka görevler olması münasebetiyle de bazı görüşmeler erteleniyor. Biliyorsunuz bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile olan temasımız ve ilişkimiz kamuoyunun malumu. Ayrıca Sayın Genel Başkan'la da böyle maziye yayılmış bir dostluğumuz ve mevkidaşlık hukukumuz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de birlikte çalıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan gelişmelerle alakalı olarak olumlu olumsuz bazı konular üzerinde de sürekli görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu kapsam içerisinde 18 Haziran günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan her ikimiz açısından da iş kazası olarak nitelendirilebilecek bir olayla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir müracaatımız oldu. O müracaat kapsamında kendisine bilgi verdim ve konuyla ilgili desteklerini talep ettim. Aynı hassasiyeti kendileri de zaten en az bizim kadar hissediyorlar ve gereğinin yapılması noktasında arkadaşlarımızın teknik çalışmalarının sonunda mümkün olacak olan katkıyı vereceklerine olan inancımı sizlerle paylaşmak isterim. Hem bu konuyu konuştuk, hem Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu temel sorunları konuştuk. Türkiye'nin dış politika alanındaki açmazlarını konuştuk. Türkiye'nin adalet alanında yaşadığı sıkıntıları karşılıklı olarak paylaştık ki Cumhuriyet Halk Partisi bütün o bitenlerden diğer siyasi kurumlara oranla daha fazla etkileniyor. Haksızlığın, adaletsizliğin, hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bir Türkiye, kimsenin arayışına ve beklentisine cevap verebilecek Türkiye değildir. Ne tür bir Türkiye hayaline sahip olduğumuzu da karşılıklı olarak görüştük. Bu konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Adalet duygusunun zedelenmemesi için atılması gereken adımların da müştereken atılmasına yönelik kararlılığımızın devam ettiğini birbirimize ifade ettik. Hem zat hallerine hem de heyetine bizlere göstermiş olduğu misafirperverlik ve kadirşinaslık için teşekkür ediyorum. Bu görüşmeler devam edecek. Türkiye hepimizin ve dolayısıyla Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu bütün olumsuzlukları birlikte aşma iradesini Türk milletinin her bireyinin yerine getirmesi düşüncesinden hareketle siyasi partilerimizin de o alandaki sorumluluklarını unutmayacağımızın kamuoyunun bilmesini istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan. Ben de bir kez daha Sayın Genel Başkanımıza, kıymetli heyetine ziyaretleri için, taziye dilekleri için çok teşekkür ediyorum. Manisa'nın bir büyük yası Türkiye'nin yasına dönüştü. Bu noktada hem
İyi Parti'nin Manisa örgütü her an yanımızdaydı. Hem Sayın Genel Başkan telefonla çok yakından takip etti ve cenazede de hem Manisa'daki hem tüm Türkiye'den gelen çok sayıda İyi Partili dostumuz acımızı paylaşmıştı. Bugün de bu taziye ziyaretiyle birlikte aynı iyi duyguları bir kez daha karşılıklı paylaştık. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayı ilk duyduğumda yine hemen ertesinde sıcağı sıcağına sizler sormuştunuz. Ben de demiştim mecliste zaman zaman iletişim kazaları, zaman zaman yol kazaları olur. Bu iş arka odada hallolur. Bizim arka odada Musavvat Başkan'la birlikte ve diğer mevkidaşlarımızla birlikte çözmediğimiz sıkıntı yok. Çünkü biz birbirimizin hem partilerimizin tarihine hem tarihsel bakışa, Cumhuriyet'in değerlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel tezlerine, uluslararası alanda müştereken sahiplendiğimiz tüm tezlere olan inancımız noktasında birbirimizden şüphemiz olmadığı için her türlü kazayı birlikte aşarız. O günden sonra o günkü oturumu yöneten Sayın Tekin Bingöl'ün de hem sosyal medyadan açıklamaları hem saygın gazetecilere verdiği demeçlerde konuya ilişkin kendi hassasiyetini, partimizin hassasiyetiyle paraleldeki hassasiyetini, yaklaşımını, yapıcı cümlelerini hep birlikte okuduk. Bugün de Sayın Genel Başkanımız meseleyi yukarıda özetlediğinde tam bir mutabakat halinde konuyla ilgili tutumlarımızı bir kez daha netleştirdik. Hem iki genel başkanın birbirleriyle olan geçmiş görevlerinden birçok sınavda vermiş olduğumuz birbirimize güvenle aşamayacağımız hiçbir sorun olmadığını biliyorduk. Bugün de konu bu çerçevede cereyan etmiştir. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti hem meclis zemininde hem tüm Anadolu'da 81 ilde omuz omuza birbirinin farklılıklarına saygı duyarak ama temel değerlerdeki ortak duygusunu her zaman paylaşarak bu ülkeyi içinde bulunduğu bu cendereden kurtarmak için yapması gereken muhalefeti hem icap ettiği yerde müştereken hem ayrı ayrı ama birbirinden güç alarak, güç vererek sürdürmeye devam edecek. Bu konuda Sayın Genel Başkan'a ve heyetine bir kez daha teşekkür ederiz. Buyurun. İlk sorum olacak. İlk Sayın Özgür'de, ikincisi her iki genel başkanı olacak. Efendim ilk olarak MHP Genel Başkanı Fethi Yıldız'ın Türk Gün Gazetesi'ne manşet olan bazı sözleri oldu. Etkin pişmanlık ve masumiyet karinesine dikkat çeken. Orada bir de bir cümlesi vardı. Hukuka aykırı deliller yok hükmünde cümlesi oldu. Bu daha çok mevcut şu anda devam eden davalara, Ekrem İmamoğlu ve İBB davasına yoruldu. Siz nasıl yorumladınız bunu? İkinci sorumda Meclis Başkanı'nın bir açıklaması olmuştu. En ideali yeni anayasa ile ilgili 400'ü aşkın vekille yeni anayasanın mecliste kabul edilmesi dedi. AK Parti'nin 400 vekili bulması halinde yeni anayasayı halka sormadan meclisten geçirebileceği anlamına mı geliyor bu? Halka sorulmadan bir yeni anayasa yapılabilir mi? Değerlendirmeleriniz. Sayın Fethi Yıldız'ın değerlendirmelerini Türk Gün Gazetesi'ndeki röportajını dikkatlice takip ettik. Aslında Sayın Fethi Yıldız'ın söylediklerine bağlı bir soruşturma süreci yaşanıyor olsa, daha önce de kendisinin tutuklu yargılamanın istisna olduğu, tutuklamanın istisna, tutuksuz yargılamanın genel kaide olduğuna ilişkin görüşlerini de görmüştük. Bunlar uygulanıyor olsa kimsenin ne yargılanmaktan, ne yargıdan kaçmaktan ya da hukuka uygun toplanmış delillere itiraz etmek gibi bir pozisyon olmaz. Bugün yapılan iş, bir gizli tanık müessesesinin ortaya konması, oradan atılan iftiraların daha sonra bazı kişilerin aileleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla tehdit edilerek buna uygun ifadeler verdiği zorlanması, öyle duydum, böyleymiş, tahmin ediyorum gibi ifadelerin sanki somut bir delile ulaşılmışçasına bir karalama ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüşmüş olması aslında ilk gün elde olmayan kanıtların halen elde edilememiş olup kazıyarak kanıt üretme, kanırtarak ifadeye zorlama yönteminin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor.
Sayın Fethi Yıldız'ın çerçevesinde bir yargılama yapılıyor olsa buna kim niye itiraz etsin? O zaman biz bir tek şey talep etmeye devam ederiz. İddialar kadar yanıtların da kamuoyu tarafından duyulması çok önemlidir. Bu konuda meclis kapanmadan bir yasal düzenleme yapılacak olursa 2 satır bu tip yargılamalarda tarafların karşılıklı kabulü durumunda basın yayın organları canlı yayın yapabilirler dendiğinde bizim korkacak, çekinecek, utanacak hiçbir şeyimiz yok. Her soruya verilecek yanıtımız var. Yanıtın verilemeyeceği bir soru varsa adaletin tecellisine de kimsenin itiraz etmesi mümkün değil. Yeter ki adil, şeffaf ve hukuka uygun bir yargılama yapılsın. Biz Ekrem Başkan'ın masumiyetine, haklılığına, namusuna kefalet koymuşuz. Bu noktadaki pozisyonumuz son derece açıktır. Numan Bey'in değerlendirmesi ise daha önce partisinin 400 milletvekili de olsa biz anayasa değişikliğini milletimize götürür, onun da rızasını alırız şeklindeki yaklaşımından çelişkili bir tutumdur. Anayasa değişikliği yapılacaksa, üzerinde bütün toplumun mutabakat sağlayacağı, herkesin tamam diyeceği, tam bir mutabakatla geçmiş maddelerin geçmişte hızla anayasaya derc edildiği durumlar vardır. Bunlar önemlidir. Ama bu kadar anayasa ihlallerinin söz konusu olduğu, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasının bile teklif edilebildiği süreçler yaşanmışken, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına 1. derece mahkemeleri direniyorken, bu kadar açık anayasa ihlalleri ortadayken 400 milletvekiliyle anayasayı değiştirelim, referandumda olmasın yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Partisinin daha önce ifade ettiği 400'ün üzerinde de oy alsa anayasa değişikliği referanduma gitmelidir tutumundan ayrışmasını doğru bulmam. Evet, siz bana sormadınız ama ben söyleyeyim. İkinci soru her iki genel başkanımıza demişlerdi. Yok, soruşturma ile ilgili yürütülen soruşturmalarla alakalı olarak zaten soruşturmaların, kovuşturmaların ve yargılamaların hukuksuzluğu üzerinden bir kamuoyu kanaati oluştuğu için ve tartışmanın o alanda meydana gelmesi mümkün olduğu için bütün bunlar tartışılıyor. Yani hem İstanbul'da yapılan bir takım yargılamalar, Ekrem Bey'le ilgili olan bir takım yargılamalar, hem de yurt satında karşı karşıya bulunduğumuz bazı hususlarla ilgili yapılan soruşturmalar ve kovuşturmalar, hukuki olmadığı gerekçesiyle kamuoyu vicdanında yer bulmuyor. Eskiden iddianameler millet adına yazılırdı. Geride bıraktığımız dönemler içerisinde cemaat adına yazılan iddianamelere şahitlik ettik. Mahkemeler Türk milleti adına karar verirdi. Cemaat adına karar alan mahkemelerin varlığına geçmiş dönemde şahit olduk. Şimdi de şahıslar adına karar veren mahkemeler ve yazılan iddianameler var. O sebeple bütün bu tartışmaların odağında hukuksuzluğun yanında bu iş başında bulunan yönetime bir güvensizlik durumu da söz konusu oluyor. Onu bertaraf edebilmek adına da bir takım algı yönetimine elverişli bir takım siyasi hamleler yapılıyor. O konuya oradan bakıyorum. Diğeri zaten ikimize yöneltilmiş bir soru. Bir kere altını çizerek söylüyorum. Yeni bir anayasa yapmak bizim anayasa yapma mantığına, evrensel anayasa yapma mantığına ters ve aykırı bir durum. Türkiye'de ancak bir anayasa değişikliği yapılabilir. Bu zamana kadar geride bıraktığımız süreçlerde yaşanmış değişiklikler de zaten bu kapsamdadır. Mevcut anayasanın 2/3'ü değiştirilmiştir. Eğer bu anayasa değişikliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakalamaları muhtemel olan nitelikli çoğunluk üzerinden yapmaya kalkışırlarsa şayet o Türk milletini yok saymak anlamına gelecektir. Ve dolayısıyla bugün bütün bunlara teşebbüs edenlerin de milletten ne derece korktuğuna delalet edecektir. Meseleye bir de o yönüyle bakmak lazım. Bir mutabakat metni olan anayasanın milletin onayına sunulmadan yaşama geçirilmek istenmesi arzusu dahi bunların hukuka ve adalete ya da
yasaların nasıl inşa edileceğine dair olan inanca ve güvence nereden baktıklarının delili olarak karşımızda duruyor. Milletin olmadığı bir anayasa inşa edilecekse milletin onu kabul etmesinin mümkün olmayacağını herkesin bilmesi gerekirdir diye düşüncelerimi ifade etmiş olayım.